Silahlanma yarışı ve güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı günümüzde, uranyum kadar ilgi görmeyen toryum madeni, henüz ekonomik boyutta devreye girmemekle birlikte sırasını bekleyen muazzam bir enerji kaynağı durumunda. Yeşil nükleer enerji olarak adlandırılan toryumun, dünyadaki enerji problemini büyük ölçüde çözebileceği ifade ediliyor. Yapılan araştırmalar ile toryum madeni kanser tedavisi başta olmak üzere yeni teknolojilerin geliştirilmesinde de kullanılacak. Toryum ilk kez 1828 yılında Norveç mineralog Morten Esmark tarafından keşfedilmiş, element adını da mitolojide savaş tanrısı olarak kabul edilen Thor'dan almıştır. Toryum, uranyum gibi doğada serbest halde bulunmaz. Yaklaşık 50 civarında mineralin yapısı içinde yer alır. Bunlardan sadece monazit, torit, toryanit ve allanit toryum üretiminde kullanılmaktadır. Bu mineraller de genellikle nadir toprak elementleri ile birlikte kullanılmaktadır. Toryum tek başına nükleer yakıt olarak kullanılamaz. Şu anda yapılan araştırmalardaki önemli konu, toryumun nükleer bir yakıt olarak çevrim sonudur. Nükleer enerji ham maddesi olarak gösterilen toryum, henüz ekonomik boyutta devreye girmemekle birlikte sırasını bekleyen muazzam bir enerji kaynağı durumunda. Yeşil nükleer enerji olarak adlandırılan toryumun, dünyanın enerji problemini çözebileceği ifade ediliyor. Toryumun enerjide kullanımı günümüzde teknolojisiyle pek mümkün olmasa da bu konuda çalışmalar devam ediyor. Toryumun kullanılması için tetikleyici dış nötron kaynağına ihtiyaç olduğu için iki tip teknoloji geliştiriliyor. 1. Geleneksel teknolojiler. 2. Hızlandırıcı sürümlü sistemler. Geleneksel teknolojilere dayalı toryum, yakıt reaktörlerinin 5 ila 10 yıl içinde ticarileşmesi öngörülüyor. Toryum ekonomik değeri olan bir maden olarak gösterilmese de teknolojinin gelişmesine bağlı olarak çeşitli alanlarda kullanılmaya devam ediyor. Toryumun enerji üretimi dışındaki kullanım alanı, magnezyum ile alaşımı yüksek mukavemet ve sürme özellikleri sağlamaktadır. Bu da askeriye, havacılık ve uzay mühendisliği alanlarında bu tür alaşımların yer almasını sağlamaktadır. Ayrıca toryum, düşük his fonksiyonuna ve yüksek elektron salınımına sahip olması sebebiyle kendili elektronik endüstrisinde kullanım alanı bulmaktadır. Toryum kadar toryum dioksit de sahip olduğu özgün fiziksel ve kimyasal özellikler sayesinde ilgi çekici bir konumdadır. Toryum dioksit oldukça yüksek erinme sıcaklığına sahiptir. Bu özelliği onu yüksek sıcaklıktaki seramikler için kullanılabilir hale getirmektedir. Ayrıca ışığın dalga boyuna, düşük bağımlılığı gibi sahip olduğu optik özelliklerden yararlanmak için kamera lenslerinde kullanılmaktadır. Nükleer güç santralleri artan enerji ihtiyacından dolayı ülkelerin vazgeçilmezi durumunda. Toryumun uranyumdan daha az nükleer tehlike içermesi, bazı ülkelerin toryumla çalışan nükleer santral yapımı için projeleri hızlandırması neden oldu. ABD, Çin, Norveç, Kanada ve Hindistan gibi ülkeler toryumun elektrik üretiminde kullanılması için projeler geliştiriyor. Hindistan, toryumla çalışan santraller konusunda dünyanın en büyük ilerlemeyi sağlayan ülkesi durumunda. Hindistan'ın çok zengin toryum kaynaklarına sahip olması ve bu elementle elektrik üretmeyi başarması durumunda ham madde sıkıntısı çekmeyecek olması bu ilerlemedeki en büyük etken olduğu ifade ediliyor. 2016 verilerine göre dünyada bilinen toplam toryum rezervinin yaklaşık 6,35 milyon ton olduğu ve bu ortalama %6 ile 7 civarında toryum içerdiği tahmin edilmektedir. Rezervler ağırlıklı olarak Hindistan, Brezilya, Avustralya, ABD ve Türkiye'de bulunmaktadır. ABD, AB, Çin ve Hindistan başta olmakla birlikte birçok ülkede özel olarak toryumun kullanımına yönelik Molten Salt Reactors teknolojisi gelişmektedir. Bu reaktörlerin 2020'lerde enerji üretiminde kullanımı planlamaktadır ve mesarların 10-15 yıl içinde ticarileşmesi öngörülüyor. Nükleer enerjide büyük bir sorun teşkil eden atık problemine ilişkin hızlandırıcı sürümlü sistemler. Sözün tam anlamıyla yeşil nükleer enerji gerekmiyor. Aynı zamanda atık problemi de çözülüyor. En kısa zamanda kanser tedavisinde de kullanılan Ulusal Proton Hızlandırıcısı Laboratuvarı'nın da kurulacağını biliyoruz. Türkiye dünyanın en zengin toryum madenlerine sahip ülkelerinden biri. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Eskişehir'e bağlı Sivrihisar ilçesinin kuzeybatısında Kızılcaören Karkın ve Okçu köyleri arasında yer alan 15 kilometrekarelik bir sahada toryumun yanı sıra nadir toprak elementleri, barit ve florit içeren karmaşık yapılı yataklara rastlanmıştır. Daha ayrıntılı arama çalışmalarının yapılması sonucunda ülkemizin toryum rezervinin artacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'de nükleer enerji konusundaki çalışmaların geç başlaması nedeniyle dünyada birkaç ülkede başlayan çalışmalara benzer bir ulusal program henüz devreye girememiş ve uluslararası işbirliklerine de katılım başlatılamamıştır.
Toryum gelecekte kullanılması planlanan potansiyel nükleer enerji kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Yenilenebilen enerji kaynaklarına yönelimin arttığı günümüzde, nükleer güç santrallerinin toryumla çalışmasına bağlı araştırmalara da devam ediyor. Toryum üretilecek enerjinin boyutunu anlamak adına yapılan karşılaştırmalarda dikkat çekici rakamlara rastlanmaktadır. Bir yılda üretilen 1 gigavoltluk bir enerji için sadece 1 ton toryum gerekirken, aynı enerji sağlamak için 3,5 milyon ton kömür veya 200 tonluk uranyumun kullanılması gerekiyor. Dünya rezerv bakımından en zengin ülkeler arasında gösterilen Türkiye'nin muhtemel kaynaklarında ortaya çıkarılmasıyla rezervleri daha da artacak. Yapılan araştırmalarda toryum madeni, Türkiye için yakın bir gelecekte büyük bir umut kaynağı olarak görülmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.